Merhaba değerli dinleyenlerim. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Bugün sizlerle göz sulanması neden olur konusunu konuşacağız. Biliyorsunuz yaz mevsimi geldi ve bahar mevsimiyle birlikte alerjik olaylar da sıkça artmaktadır. Aşırı göz sulanması ve gözyaşı kanal tedavisi bu gözyaşı sulanmasını tetikleyen diğer bir rahatsızlığımız. Göz yaşarması doğuştan varsa bu durum çoğunlukla gözyaşı kanalının tıkanıklığından kaynaklıdır. Aralıksız sulanma ve bazen çapaklanma ile seyreder ve aylar içerisinde %80-%90 oranında kendiliğinden düzelir. 1 yaşına kadar düzelmeyen durumlarda sondalama yani probing, daha geç yaşlarda da tüp takma yani entübasyon gibi kısa süren cerrahilerle kanalı açarız ve daha geç yaşta ise erişkin tipi kanal ameliyatı yaparız. Erişkin hastalarda ise yine gözyaşı kanalının yaşa bağlı tıkanıklıkları ön planda olmak üzere aşırı sulanma ile gelen hastalarda öncelikle ekarte etmemiz gereken durumlar vardır. Detaylı bir göz muayenesiyle aşırı sulanma yapabilecek göz yüzeyini değerlendirilir ve kuru göz ve alerji durumlarına bakılır. Okuloplastik değerlendirme ile kapak kenarı hastalıkları, bunlar meibomit, blefarit gibi kapağın aşırı gevşediği ve sarktığı durumlar, bunlar ektropiyon gibi, kapak kenarının içe döndüğü, buna entropiyon diyoruz ve kirpiklerin battığı trikiazis ya da distrikiazis durumları dikkatlice değerlendirilir. Ve tespit edersek medikal ya da cerrahi yöntemlerle göz sulanması tedavisi yapılır. Bu durumların tespit edilmediği sulanma hastalarında bir sonraki okuloplastik değerlendirme aşaması kapağın iç kısmında yer alan gözyaşı boşaltım deliklerinden yani punktumdan girerek yapılan bir lavaj işlemidir. Biz gözyaşı kanallarına sıvı veriyoruz bu işlemle. Ofiste yapılan bu işlemlerde punktumlardan sıvı verilip burnumuzdan, genzimizden geçip geçmediğine bakarız. Eğer gözyaşı boşalım sisteminde tıkanıklık varsa sıvı göze geri gelecektir ve hangi seviyelerden geri geldiğine bakılarak tıkanıklığın seviyesini tespit ederiz. Genellikle kanalın en uç kısmı yani buruna açılan kısımda tıkanıklık mevcuttur. Bu durum gözyaşı kanalı tıkanıklığı olarak adlandırılır. Kanal tıkanıklığı genellikle 65 yaş üzerinde karşımıza çıksa da genç hastalarda daha sıklıkla görülebilmektedir. Eğer kanal tıkanıklığı saptarsak bu durumun tek tedavisi cerrahi olarak yeni bir kanal oluşumu oluşturmaktır. Bunun içinde 3 yöntem mevcuttur. Birincisi dışarıdan 7-8 milimetrelik kozmetik bir kesimden yaptığımız ameliyat en etkin yöntem olarak kabul görmektedir ve başarı oranı %95'in üzerindedir. Ameliyat kesisi kapak ve yanak arasındaki kozmetik bir kesiden yapıldığında iz kalması söz konusu değildir. Ameliyat genel anestezi veya sakinleştirici ilaç altında yaklaşık 20 ya da 30 dakika sürer ve hasta aynı gün taburcu olur. Kanal sistemine güvenlik amaçlı geçici bir tüp takılabilir. Bu tüp bir ay sonra ofiste basitçe çıkartılabilir. Ameliyat sonrası dönemde ağrı, sızı hissedilmez ve istenirse bir gün sonra işe dönebilir. Diğer bir yöntem burun içerisinden endoskoplarla yaptığımız bir ameliyat yöntemidir. Doğru seçilmiş hastalarda bu yöntemin de başarı oranı yüksektir ve %80-90 civarı başarı sağlanmaktadır. Son olarak bir dönem popüler olmasına rağmen günümüzdeki artık
terk edilmiş lazerli bir yöntem mevcuttur. Bu cerrahinin uzun dönem başarı oranı %50 civarlarındadır ve tekrar tıkanma oranı yüksek olduğu için çok zorda kalmadıkça tercih edilmemektedir. Bana vakit ayırıp beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür eder. Hepinize sağlık dolu günler dilerim.